Merhaba dostlarım, ben Gökay. Çoğunuz beni Dedektif Bay Leonardo kanalı olarak tanıyor. Ama artık bu kanala da düzenli oyun hikayeleri yüklemeye karar verdim. Bu işi bu kanalda eğlence amaçlı yapıyorum. Bu kanaldan para kazanmıyorum. Para için yaptığımı düşünmeyin. Bu kanalda zaten para kazanmam kapandı. O yüzden içiniz rahat olsun. Para için yapmıyorum yani. Hep beraber eğlenelim. Bugün sizlere anlatacağım oyunun atmosferi gerçekten muazzam. Bu yapım bir indie korku oyunu olmasına rağmen gerçekten göz alıcı grafiklere sahip. Oyunun atmosferi çok güzel. Eğer videolarıma destek vermek istersen videoyu sonuna kadar izle ve konuyu anla. Videoyu beğenirsen beğeni butonuna bas, abone ol ve çıkan bildirim ziline basıp bildirimleri tüm yapın. Çünkü bu kanalda bu tarz eğlenceli oyunları anlatmaya devam edeceğim. 500 beğeni gelirse daha hızlı video yapacağım. O zaman videomuza geçelim. Öncelikle tabii ki bu oyunu çok merak ettim, oynadım arkadaşlar. Yani böyle bir şeyi kim merak etmez ki? Bunu itiraf etmeliyim, yani ben oyunu oynadım. Oyunun atmosferi de çok etkileyici. Yani öyle hemen kadının kocaman memeleri var diye bu oyunu indirmeyin. Arka plan hikayesi de oyun kadar önemlidir. Ki böyle oyunları seviyorsanız ona benzer oyunlar da var. Mesela bu kanalda çok eskiden yaşım küçük olduğu zamanlar bir tane oyun oynamıştım. O da bu kadına çok benziyordu fakat o kadın bir katildi. Onun da kocaman meyveleri vardı. O videoyu izlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Şu an 24 yaşındayım. O videoyu kaç yaşındayken çektim bilmiyorum. Aslında biraz düşünsem o videoyu çekerken kaç yaşında olduğumu bulurum. O videoda isterseniz bakabilirsiniz. Zaten şu an anlattığım bu indie korku oyunu Japon şehir efsanesi olan Hajisakusama'dan geliyor. Gecenin bir yarısı ıssız bir Japon köyündesiniz. Hava zifiri karanlık. Elinizdeki fener fırtınada kibrit yakmışsınız gibi yetersiz. Ve arkadan ağaçların tepesini aşan, boyuyla, beyaz elbisesiyle 8 feet gibi bir boy, yani ondan söz ediyoruz. Yani yaklaşık 2.40 metre boyunda bir kadın geliyor. Ve kulağınıza tek bir ses fısıldıyor. Po po po. Bugün internet dünyasının en tuhaf, en ürpertici ve dürüst olmak gerekirse bir o kadar da garip şehir efsanelerinden birine Hajisaku oyununun derin ve karanlık bir absürt dünyasına dalıyoruz. Şimdi oyunun içine girmeden önce oyunun ilham aldığı o meşhur efsaneyi bilmeniz lazım. Yoksa neden bu 2.4 boyunda bir abla beni kovalamaya çalışıyor diye sorgularsınız. Hajisaku-sama ilk olarak 2008 yılında Japonya'nın en popüler forum sitesi olan 2Channel'da bir kullanıcının anlattığı hikayeyle hayatımıza girdi. Hikayeye göre genç bir çocuk yaz tatilinde dedesinin ve ninesinin köyüne gider. Bahçede otururken çitlerin arkasından devasa bir şapka ve beyaz bir elbise görür. Kadın inanılmaz uzundur ve garip bir erkek sesiyle po 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 diye sesler çıkartmaktadır. Çocuk bunu dedesine anlattığında aile dehşete düşer. Çünkü Hajisaku-sama küçük çocukları ve gençleri hedef alan, hedef seçtiği kişiyi birkaç gün içinde akıl sağlığını kaybettirip yok eden lanetli bir ruh. Bir tür yokai'dir. Şimdi sizin aklınıza şu soru geliyor, biliyorum. Bu yaratık gerçek hayatta olsaydı, beni kovalasaydı ben bundan nasıl kurtulabilirim? Şimdi size onu da anlatayım. Peki bu yaratıktan korunmanın tek yolu nedir? Çünkü bunu da bilmeniz gerekiyor. Bir odaya kapanıp dört bir köşeye koruyucu mühürler ofuda yapıştırmak. Yani evinize bile girmemesi için evinizin duvarlarına ofuda yapıştırmanız gerekiyor. Sabaha kadar kapıyı asla açmamanız gerekiyor. Odada ne duyarsanız duyun, babanızın veya annenizin sesi gelse bile kapının arkasındaki sesin Hajisaku olduğunu bilip tepki vermemek. Çünkü annenizin, babanızın, hatta dedenizin sesini bile çıkartabiliyor. Öyle bir yaratık. Gelelim oyunumuza. Oyunda ana karakterimiz olan Chihado-san saf enerjiye sahip eski bir rahip soyundan gelen genç bir adam. Chihado çocukluğunda aniden Tokyo'ya gönderilmiştir. Yıllar sonra doğduğu, büyüdüğü o şirin terk edilmiş köye, Nani Nani deniliyor bu köye, Nani Nani Muara'ya geri dönmeye karar verir. Neden mi? Çünkü çocukluk aşkı olan
Himari'den ve geçmişinden geriye kalan soruların cevabını arıyordur. Yani oyunda bir nevi kağıt da topluyorsunuz. Bunlar sizin geçmişinizi yansıtıyor. Ancak köye adım attığınız an ortalıkta büyük bir gariplik olduğunu anlıyorsunuz. Köy tamamen terk edilmiş, sokaklarda kayıp çocuk ilanları var. Ama garip bir şekilde elektrik şebekesi tıkır tıkır çalışıyor. Tıkır tıkır çalışsa bile sokağın bazı bölümleri oldukça karanlık bir atmosfer yansıtıyor. Yani klasik Japon şehir temalarında böyle oluyor. Zaten biliyorsunuzdur. Peki oyunda ne yapıyoruz? Amacımız köyün dört bir yanına dağılmış veya kırılmış olan kutsal Jizo heykellerini bulmak. Onları tamir edip ait oldukları tapınaklara yerleştirmek. Tam olarak amacımız bu. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Hacı Saku ablamız sizin köyde rahat rahat gezmenize asla izin vermiyor. Oyunda Slenderman veya Resident Evil'daki Lady Dimitrescu mekaniklerine benzeyen bir stalker sistemi var. Siz sokaklarda heykel ararken aniden arkada o meşhur melodi çalmaya başlıyor. Ve oldukça korkutucu ve ürkütücü bir melodi bu. Oy! Işıklar az önce tıkır tıkır yanıyor dedim ama ışıklar cızırdayarak sönüyor. Yani tam olarak Backrooms videolarımda anlattığım gibi. Ve aniden karşınızda devasa boyutlu Hacı Saku beliriyor. Yani kısa adı Hacı Saku, uzun adı Hacı Saku Sama. Biliyorum biraz garip bir ismi var çünkü Japoncadan İngilizceye çevrilmiş sanırım, yani bildiğim kadarıyla öyle. Oyunun gidişatında işler sadece heykelleri taşımakla kalmıyor. Belirli bir aşamada Hacı Saku sizi kendi kişisel boyutuna, yani bir tür domain expansion, bölge genişletmesi alanına çekiyor. Yani sokakların alanları çok büyük, çok geniş. Kaçabileceğiniz ve sizi kovalayabileceğiniz çok fazla yer var ve alan var. Bu alternatif boyutta çocukluk arkadaşımız Daisuke'nin bıraktığı gizemli notları, okul koridorlarındaki kabus dolu anıları ve Hacı Saku'nun geçmişte bu çocuklara ne yaptığını adım adım öğreniyoruz. Hacı Saku çocukların saf enerjisini emerek beslenen bir varlık. Oy! 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 Oy!
bir yaratık da diyebilirsiniz. İnsan görünümünde fakat teni bembeyaz. Tam olarak bir süt beyazı. Chado-san da son rahip soyundan geldiği için onun saf enerjisi Hachisaku için adeta bir açık büfe. Açık büfe ziyaret anlamına geliyor. Oyunun sonuna doğru geldiğimizde tüm Jiso heykellerini restore etmeyi başarıp başarmamamıza göre oyun bize farklı sonlar sunuyor. Kötü son yani bad ending denilen şu olayda ritüel tamamlanmazsa veya Hachisaku'nun tuzağına düşerseniz, çünkü tam olarak sizi kendine çekip sizi boynuzlayıp dişiliğini kullanarak sizi tavlamaya çalışıyor. Buna sakın kanmayın. Eğer buna kendinizi çok fazla kaptırırsanız ve buna sürekli bakarsanız oyundaki heykelleri ve görevleri tamamlayamazsınız. Onun yapmak istediği de tam olarak bu. Eğer oyunu kötü sonla bitirirseniz Chado-san'ın saf ruhu Hachisaku-sama tarafından ele geçiriliyor ve sonsuza kadar onun boyutunda hapsoluyorsunuz ve sizi kovalamaya devam ediyor. Himari'yi ve geçmişinizi bir daha asla göremiyorsunuz. Zaten Himari'nin geçmişini görmek için buraya geldiniz. Yani tamamen amacınızdan uzaklaşıyorsunuz. İyi son yaparsanız, yani good ending yaparsanız, tüm kutsal Jizo heykellerini, tapınaklara yerleştirilmiş koruyucu muskaları, Ofuda da denilebilir, doğru sırayla kapılara astığınızda Nani Nani Mura köyünün üzerindeki lanet kırılıyor. Hachisaku-sama mühürleniyor ve Chado çocukluk arkadaşı Himari ile vedalaşarak geçmişinin hayaletlerinden kurtulup gerçek dünyaya dönebiliyor. Yani oyunun amacı tamamen bu. Eğer o kadının büyüleyici güzelliğine kapılmayıp tüm görevleri tamamlarsanız iyi son oluyor. Peki bu oyunu diğer korku oyunlarından ayıran garip eğlenceli detay ne? Geliştiriciler oyuna inanılmaz absürt bir içerik eklemiş. Oyunda topladığınız paralarla sizi öldürmeye çalışan 2.40'lık koca yaratığa bikini, kostümler, farklı saç stilleri ve aksesuarlar satın alabiliyorsunuz. Yani tam olarak bedava bir mekaniği var. Yani tam olarak oyunda kazandığınız paralarla ve mühürlerle bu kadını giydirebiliyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Bir yandan ecel terleri dökerken bir yandan acaba Hachisaku-sama'ya bu altın sarısı saç yakıştı mı diye düşünebiliyorsunuz. Korkuyla mizahın bu kadar garip harmanlandığı çok az oyun vardır. Evet dostlar, Hachisaku bütçesi küçük ama atmosferi ve arkasındaki mitolojisiyle son dönemin en dikkat çekici bağımsız korku işlerinden biri. Yani bir indie oyun ama birçok emek verilmiş yapımı geride bırakabilecek bir oyun. Çünkü indie oyunlar, özellikle indie korku oyunları çok popüler oldu biliyorsunuz. YouTube'da 10 milyonlarca, 20 milyonlarca izleniyor. Yani bu oyunun oyun görüntüleri, walkthrough'ları, gameplay'leri 30 milyona aşkın izlendi. YouTube'da bunları aratarak görebilirsiniz. Yalnız Japonca isimlerle aratırsanız daha kolay bulabilirsiniz. Hem Japon şehir efsanelerine saygı duruşunda bulunuyor hem de izleyiciye o çaresizlik hissini buram buram yaşatıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gecenin bir yarısı sokakta 2.40 boyunda, yani 2.40 metre boyunda po 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 diye gezen birini görürseniz ne yapardınız? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarz oyun analizlerini, derin lore anlatımlarını ve şehir efsanelerini seviyorsanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini tüm yaparsanız tüm oyun videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki karanlık hikayede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve geceleri arkanızı kollamayı unutmayın. Hoşçakalın.